Herkese Fransa'nın Lille şehrinden selamlar dostlar. Şöyle bir açılış yapayım dedim. Porte de Paris ve arkada belediye Çan Kulesi. Lille merkeze geldim. Bugün günlerden pazar günü. Yarın buraya işte 10 kilometre uzakta bir boşaltmam var. Trenle geldim ben de buraya. Sizlere de biraz şehir içinden görüntüler çekmek istiyorum. Fazla sizi sıkmadan. İner inmez zaten buraya yakın bir metro istasyonunda inmiştim. Buraya geldim. Hemen şöyle biraz yürüyelim içeriye doğru. Dostlar zaten ChatGPT'ye sordum nereleri gezebilirim falan diye. Küçük bir şehir Lille, yani yürüyerek her yerine gidebiliyorsunuz. Şu arkadaki belediye Çan Kulesi diye geçiyor. Normalde çarşamba günleri ücretsiz, hafta içi ücretli. Hafta sonu da kapalıymış yani şu anda. Normalde asansörle en üstüne çıkıp Lille'in panoramik manzarasına şahit olabiliyorsunuz. Saatimiz 12.30. Ya güzel bir kahvaltı yaptım arabanın orada. Sonra metroya atladım. Buraya geldim işte. Biraz hava çiseliyor. Yağmur biraz yağar gibi. Ama dedik her zaman gelmiyoruz zaten buraya. Çıkalım dolaşalım. Zaten belirlediğim bir 6 tane 7 tane yeri var. Oraları göreyim. Ondan sonra belki bir yerde oturur. Yemek falan yerim. Kahve içeriz. Ondan sonra arabaya döneriz. Fransa'da 3 adres boşaltmam var dostlar. İlk adres burasıydı. İkincisi biraz Paris yakınlarında ama tam herhalde merkezde değil. Paris'in merkezine gider miyiz bilmiyorum. Üçüncü adreste yine Almanya sınırı, İsviçre sınırı. Biraz daha Fransa'nın sağ alt köşesine doğru gideceğiz. Nereden gidiyorduk şimdi buradan? Şöyle bir meydana geldim. Burası bir müze binası. Şu anda da faal. Zaten insanlar falan da içeriden çıkıyorlar. Ama ben şu an girmeyi düşünmüyorum. Karşıda da belediye binası duruyor. Büyük bir meydan. Buranın gece görüntüsü falan daha iyiymiş. Yani buraya da koyarım kenara. Ama hem gündüz hem de pazar günü olmasından dolayı biraz sakin. Lille Fransa'nın kuzeyinde yer alıyor dostlar. Belçika'ya sınır bir yer. Belçika'ya çok yakın. Şu an kilometre olarak tam bilmiyorum, bakmadım ne kadar yakın ama Paris'e 220 kilometre uzaklıkta. Şöyle bir bilgi, edindiğim bilgilere baktığımda şehrin merkezinde 240 bine yakın insan yaşıyormuş. Ama çevresindeki ilçeler falan olsun toplamda 1,2 milyon falan bir insan yaşıyor. Ya size pek yansıtmadım ama çok fazla dilenci var dostlar. Evsiz falan da var sokakta yatan. Yani burası da turistlerin en çok ziyaret ettiği bölge dostlar. Mimarisiyle, kafeleriyle falan.
Bir de bu arada biraz önce abiyle ayrıldık. Bir meslektaş abi vardı, Fatih abi. Buradan izliyorsa çok selamlar. Üzerinde Beşiktaş sweatshirt'ü vardı. Onu görünce gittim, laf attım hemen. Tanıştık. O da benim gibi hafta sonunu doldurmak istemiş. O da tır şoförü. Ona da selam olsun. Bu katedralin inşaatı da 1854'te başlamış dostlar, ama maddi zorluklar dolayısıyla 1999 yılında tamamlanmış. Şimdi Citatel de Lille diye bir kaleye gidiyorum dostlar. Giderken de şöyle burada bir eğlence çadırlar, işte çocukları kandırmak için bir sürü şey kurmuşlar. Onların içinden geçtim. Çok ses vardı orada, kamerayı açmadım. Burası artık son. Burayı da ziyaret ettikten sonra artık arabaya doğru döneceğim. Belki dönerken bir yemek falan yerim ya da bilmiyorum, arabada da yiyebilirim. Şimdi dostlar, ben de sizle beraber öğreniyorum. Şimdi 1667'de Lille Fransa Krallığı'na katıldıktan sonra 14. Louis, yani Fransa Kralı, kendi savunmak için bu kaleyi yaptırıyor dostlar. Şimdi içeriye belki giremeyebiliriz çünkü hala içeride askeri bölümler falan varmış. Yani öyle yazıyor. Şekli 5 köşeli yıldız biçiminde, etrafı hendek ve savunma sistemleriyle çevriliymiş. Zaten şimdi haritadan görüntüsünü de buraya koyarım. Hatta şu an zaten galiba evet, kapısı da kapalı. Şurada en sağda bayrağımızı da görüyorsunuzdur. Parkın kalenin etrafı da böyle yürüyüş yollarıyla çevrili. İnsanlar burada yine bisiklet falan kullanıyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Yine bir restorasyon olayı var burada da. Şimdi benim metro istasyonuma yine 2,1 kilometre gözüküyor. Başlayacağız yine yürümeye. Karnım biraz acıktı. Yolda bakacağım, kafama göre bir şeyler bulabilirsem yerim, oturur yerim. Olmadı arabada yemeğim de var zaten. Yani onu da gömebiliriz. Bakalım. İzlemede kalın dostlar. Daha devam ediyoruz. Daha yükü boşaltacağız. Dostlar yürüyordum. Aynı zamanda yiyecek bir şey var mı diye öyle bakınıyordum. Bir tane et yapan bir dükkan gördüm. Beef Arp diye. Dana kaburga yedim. Harbi lokum gibiydi. 26,40 ödedik dostlar ona da. Bugün ne harcadın diye merak edenleriniz varsa bir tane metro bileti aldım. İşte tüm gün geçerli. 5,60'tı galiba o da. İşte 26,40 bu. 31,32. Bir de kahve içmiştik. Kahvede 4,60'tı galiba.
47 ile çarpıyoruz mesela. Bugün harcadığım para. İşte niye 47 ile çarpıyoruz? Mesela onu sorgulamamız lazım yani. Mesela savaşta olan Ukrayna bile para birimi bu kadar değer kaybetmedi. Biz her şeyi 47 ile, 48 ile, 50 ile çarpmaya başladık. Şu an kameramın bataryası çok az kaldı. Arabanın orada. Görüşürüz artık dostlar. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi 40 dakika sonra falan dostlar Beşiktaş'ın maçı var. Bir arabanın içini falan toparlarım. Ondan sonra uzanırım, dinlenirim. Araba burada. Bu öndeki tırlar da buradaydı ben geldiğimde. Polonya plaka. Onlara sordum, dedim burada bekleyebiliyor muyuz? Problem var mı? Yok problem falan dediler işte. Öyle ben de durdum burada. Bir problem yok şu anlık. Bu arada hemen size bugünkü olayı gösterdim. Bakın dün mesela 240 metre adım atmışız. Berbat. Ama bugün acısını çıkardık. Dostlar ben istirahat ediyorum. Umarım bu kısmı beğenmişsinizdir. Yarın görüşürüz artık. Yeni bir haftadan bana günaydın. Sizler videonun devamında. Ya kuş ne yapmış buraya, gözünü seveyim. Bu nasıl bir pisliktir ya. Sabah sabah hiç iyi uyanmadık. Oh, ah. Onu ayarlamam lazım. Ben 7:40 gibi uyandım dostlar. Ondan sonra biraz oyalandım yatakta falan. Gittim içeri evrak verdim. Bu bölgede bayağı büyükler bu firma. Arkada bir yere götürdüm, evrak verdim. Onlar da beni sol taraftaki binanın oraya yönlendiriyorlar arabayla. Epeyce soğuk bir havaya uyandık. Aynen, sol yapıp binanın ön tarafına gideceksin dedi. Çok da problemli bir yükümüz yok dostlar. Yani hemen alacaklar bu yükü. Araba da burada var ya, 42 saat yatmış. Aslında işimiz acele olmasa bir 3 saatte arabayı burada yatırsak, 45'i tamamlansa iyi olurdu ama o kadar vaktimiz yok. Bir an önce diğer adrese gidip bugün onu da halledip diğerini de yarın halledip Fransa'dan çıkmak istiyorum. Ağaçların altına durduk. Kuşlar ne yapsın yani? Pislemişler. Bize iş çıkardılar. Şöyle girsem. Ben şimdi bu içeriye de tekrardan bir evraklarımı götüreyim. Ondan sonra haberleşelim. Şimdi evrağı verdim içeriye. Adam ne dese beğenirsiniz dostlar. Bu hafta indiremem diyor. Dedim şaka mı yapıyorsun?
Sonra Fransızca bir şeyler söylemeye başladı. Çok anlıyorum ya. Çeviri verdim işte telefonu. Allah'tan oradan bir şeyler söyledi. İşte şirketinle görüşmen lazım. Bu hafta indiremem falan diyor. Ben de dedim hani sadece bir palet bir şey. Yani çok fazla bir şey yer kaplamıyor eğer buraya indirmeniz açısındansa. Evraksal bir kısımda bir problem varmış. Ben de bizim şirkete yazdım. Bizden haber bekle dediler. Ben de bekliyorum şu anda. Kahvaltı falan yaparım işte. İnşallah hemen çözülür de. Diğer adresimiz 200 kilometre ileride. Onu da bugün hallederiz inşallah. Yani hiç böyle başlayacağım aklıma gelmemişti bu haftaya. Şimdi en son sizlere konuştuğumdan beri 5 saat 20 dakika olmuş dostlar. Şu an saat 1:40 öğleden sonra. Çözülmez bir olayın içine girmiştik. Bunlar boşaltmıyorlar yükü buraya. Bizim şirkette operasyonda işte mailleşmeler falan oldu burayla aralarında ama herhalde orta yolu bulamadılar. Şimdi beni ikinci işe yönlendiriyorlar. Ya biraz karışık olaylar daha oldu da yani fazla bir uzağa gitmeyeceğiz. Şu an 13 kilometre ileride bir gümrük adresi var. Oraya gideceğim. Orada gümrüğümüzü açtıracağız. Sonra tekrardan bir istişare yapacağız şirketle. Ben burada kalırız diye düşünüyordum ama umudu kesmiştim yani. Ama en azından şu işi halledelim birini. Sağda araba da bizim çıkmamızı bekledi durup da. Sağ olsun. Adamlar şaka gibi ya. 2 tane paketleri var. Bir hafta sonra indiririz diyorlar yani. Ablacığım öngörülü davrandı. Biraz geri aldı arabayı. Biz ona rağmen dorsenin tekeri çıktı kaldırıma. Şimdi biz dün şehir merkezine gidip bir 7-8 saat falan arabanın yanından ayrıldık dostlar. Yani yeni başlayacak olan arkadaşlara da tavsiyemdir. Yani bir problem olması durumunda tamamen siz sorumlusunuz. Yani yüke, arabaya. Onun için yani tamamen güvenli olduğuna inandığınız bir yerse eğer arabayı bırakıp da dolaşmaya gidin. Her yere bırakılmaz araç. Bunu zaten işin içine girdikten sonra anlayıp tecrübe edersiniz. Gerçekten kötü bir yerde yani ücra bir yerde eğer bıraksaydım arabayı şehir merkezine gitmezdim. Ya özellikle Fransa, İspanya hırsızlıkların çok olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ben de çevremdeki meslektaşlarımdan duyuyorum. Benim başıma hiç gelmedi de Allah korusun. Onunla uğraşmak istemez insan. Burada tamamen siz sorumlu oluyorsunuz çünkü araca veya yüke gelecek zarardan. Abicim durun da biraz genişten bir alıp da şuradan bir çıkış yapayım ya. Habire soluma sağıma girip duruyorlar. Videonun giriş kısmı ile alakalı düşünceleriniz nedir dostlar? Beğendiniz mi? Ben beğendim yani Türkiye'ye döndüğümde videoyu açıp canım sıkıldıkça izlerim yani buraları gezmişim etmişim falan diye. Bir gezi kanalı değilim yani profesyonel bir şekilde şehirden bahsetmedim ama en azından gezip gördük, gezdiğim yerler hakkında biraz bilgi edindim, öyle okudum. Onları size yansıttım. Videoya yansıttım. Şu tarz durumlarda şöyle reaksiyon almayı çok seviyorum dostlar. Mesela böyle bir yere gidiyorsunuz. Hani size böyle üstten bakıp da işte bekleyeceksin bir hafta sonra indireceğim seni falan dediği an mesela
tamam kardeşim deyip basıp gidiyorsunuz ya mesela. Ondan sonra o sizi arıyor. O aksiyonu çok seviyorum. Bayılıyorum yani. Bunu yapabiliyor olmak güzel bir şey. Buradan operasyona da teşekkür ediyorum. Ben senin peşinden koşmayacağım kardeşim. Sen benim peşimden koş bundan sonra olayı oluyor biraz böyle. Ya beni rahatlatıyor şu an. Beni moralimi yerine getirdi yani. Benim işim gücüm yok. Senin kapında ben 5 gün yatacağım orada yani. Biz buradan sağdan çıkış yapacağız. Düz gidersek eğer bizi Belçika'nın içine doğru götürüyor. Zaten dün bahsetmiştim. Çok bir mesafe bir şey yok. Lan yeşil yanıyor ama diyecektim, herkes duruyormuş zaten. Duana diye geçiyor herhalde. Burada da yine gümrük. Bizde gümrük. Almanya'da Zoll. Şimdi adres burası ama burada hiç bana söylenilen firmanın ismi falan yazmıyor hiçbir yerde. Bir küçük yürümem gerekebilir şu ileriye. Çok şükür bulduk gümrüğü. Küçük bir A4 kağıdı asmışlar dostlar, normal bir işletmenin içine. Evrakları verdim. Adam çok tatlı. Yarım saat, bir saat sonra geldi Türkçe. Ne yapalım? Biraz daha zaman geçirelim bari biz de. Dijalo'yu dinledik. Dijalo'yu dinledik ama dün penaltı yaptırdı. Dün de Beşiktaş maçını izledim dostlar. 2-0 yenildik. Şimdi gümrüğümüz açıldı. Burada bir park var. Tır parkı hemen yakında. Oraya gideceğim. Gümrüğe açılan yükümüz buradan bayağı uzak dostlar. Yani Almanya'nın sınırı diyebilirim. Nereden baksanız, şöyle yalan da söylemeyeyim size, tam şey vereyim. 611 kilometre gösteriyor mesela buradan. Ama şu boşaltamadığımız yük için bu çevrede bir tane depo bulmaları gerekiyormuş bizim şirketin. Onlardan haber bekleyeceğim. Yani şu boşaltamadığımız yükü o depoya indirdikten sonra artık bu uzak mesafe adrese gidebiliriz. Gümrüğümüz açıldı. Yarım saat sürdü açılması. Şimdi bakalım, umarım hemen onay gelir. Atılan adrese doğru gideriz. Burası da epey büyük bir tır parkı. Umarım burada kalmayız ya. Ya vallahi ben iş halletmeye çalıştıkça evren bana hep önüme sıkıntılar çıkarıyor. Evet, çok şükür şehirden ayrılıyoruz artık. Paris tarafına geçiyoruz dostlar. 202 kilometre yolumuz var. Bu şehre indireceğimiz yükü buraya teslim ettim. Durduğumuz yerde yakın bir yere. O yükten kurtulduk şu anda. 2 parselimiz kaldı. Yine bu sabah düşündüğüm gibi olursa mükemmel olur. Yani gideceğimiz yerde şu anda 24 saat açık gözüküyor. Ama orada da T1 gümrükleme işlemi yaptıracağım. Belki onlar belli bir saatten sonra gümrük işleriyle uğraşan kişiler ayrılıyorlardır oradan. Yani belki en geç yarın sabah kurtuluruz diye düşünüyorum. İkinci adresimizden de.
Bakın tabelaların altındaki oklar çok net gösteriyor yani. 2 şerit oradan gider diyor, 2 şerit buradan. Bunlar genelde doğru oluyor yani. O şeridi kaçırmayın. Sağdan devam edilirse de yine oyundan örnek vereceğim. ETS oynayanlar bilir. Calais'ten İngiltere'ye geçiliyor trenle veya gemiyle falan. Calais'e de çok da bir mesafe yok yani. Hatta genelde bu yolu kullanan Türk tır şoförleri olsun çok dikkat ederler yani. Bu yolda pek yatmamaya çalışırlar. Çünkü nasıl bizde ülkemizde mülteci sorunu varsa dostlar, Fransa'dan da İngiltere'ye göç etmek isteyen çok insan var. Burada da mesela bir parkta yatıyorsunuz yol üzerinde. Sabah bir kalkıyorsunuz, brandayı kesmişler, içeriye girmişler. Yani sizi İngiltere'ye gidiyor zannedip arabaya binme ihtimalleri oluyor. Yani genelde derler fazla o yol üzerinde yatmayın diye. Calais yolu üzerinde. Ya da işte ekstra çok ışıklı veya kameralı bir parkta yatmanız gerekiyor. Burada da tutunamayan insanlar işte İngiltere'de bir şey olacağını düşünüyorlar. İngiltere'ye gitmeye çalışıyorlar. O şekilde hayatlar yani. Aldık önümüze Litvanya plakayı dostlar. Sağ şeridimiz ıslak. Niye ıslak bilmiyorum ama araba leş gibi oldu. Sollama yasağı var. Sollayamıyoruz. Böyle Konya Ovası gibi bir yerde gidiyoruz işte. Bu Litvanya plakalılar için de Enver abi bir videosunda değinmişti. Arabaları kapalı mıdır artık? Mazota mı çalışıyorlar? Çok yavaş gidiyorlar ya. Tam 100 kilometre kaldı adrese. Yine muhtemelen bir 15-20 kilometresini buranın nasyonel yolundan devam edeceğiz. O zaman belki kafe kamerasını falan takarım dostlar. Şu olayı Almanya'da görmüştüm de video çekmiyordum o zamanlar. Şimdi denk geldi bakın size. Yola helikopter gelmiş, inmiş. Ambulans helikopter. Şimdi burada kilometrelerce yol tamamen kapalı olduğu için karşıdan gelenlere üzülüyorum şu anda. Şöyle baktığınızda düz devam etsek Paris şehrine bu kadar yakınız. Ama biz şimdi 2,5 kilometre ileriden sağdan ayrılacağız. Bir köyün içinden geçeceğiz. Ondan sonra da adrese 22 kilometre kaldı zaten. Beraber sizle bir Fransa nasyonel yolundan gidelim bakalım nasılmış. Muhtemelen bizi orada boşaltmayacaklar. Yarına kalacak diye düşünüyorum. Tabii inşallah boşaltırlar. Çünkü biraz yol gideriz yani diğer adrese. Çok uzak çünkü. Ama işte işin içine gümrük işi girdikten sonra belli olmaz. Şu an net konuşmak istemiyorum. Şimdi gidince göreceğiz. Şöyle sizle beraber Fransız gişelerinden de geçelim. Bu arada evet çıkış yapacağımız için en sağdan çıkmamız lazım. Eğer otobanı Paris'e doğru devam edecek olsaydık solda kalmam gerekiyordu. İyi yakaladık son anda. Dayı da geri gelecek. Gel. Ya bazen gişe açmıyor. Şu Maut cihazlarımız var ya bizim. Dedim öyle bir sorun mu yaşadı acaba? Dedik aynı sorunu biz yaşadık yani şu anda. Derken okudu. Ya açmadığı takdirde solda bir tane acil durum butonu var dostlar. Ona basıyorsunuz. Canlı biri size cevap veriyor sorunun ne olduğunu. Bir kere yaşadım buraya gelirken. Lille gelirken yaşadım. Ödeme yaptığım halde farklı küçük bir arabayla beraber girmiştim ben gişeye. Ödeme yaptığım halde benim gişeyi açmadı.
Ben de ödediğimi söyledim İngilizce işte, ama dedim hala kapalı. O da tamam şu an dedi, you can go dedi. O da manuel olarak oradan açıyorlar yani. İletişime geçiyorsunuz. Gişeler İtalyan gişelerinden belki bir karış daha geniş. Şu an kendimi bizim memlekette gibi hissettim yani. Trakya tarafında böyle tarlalar, çiftçilerin traktörleri falan derken. Yükümüz de bu arada dostlar 5,5 ton falan. Yani arabamız dolu değil. Arabamızın öne doğru %40'ı falan dolu yani. Arka tarafa doğru %60'ı bomboş arabanın. Bir dingilimiz havada geliyor zaten şu anda, hafif olduğu için. Bir sorun yok. Şurada sağda bir göl varmış ama görebilecek miyiz? Çıtırdan. Vay vay vay. İşte yine bu iş sayesinde alakasız bir yerlerdeyiz. Yani normalde turistler pek ziyaret etmez böyle yerleri. Adamın evine bak ya. Ev mi acaba? Otel tarzı bir şey mi yapmış? Çok iyi. Yine alakasız yerlerde güzellikler görmeye devam ediyoruz yani. İş sayesinde. Ermenonville'miş buranın ismi de. Ermenonville. Yalnız karşıda çok fena bir yağmur yağıyor dostlar. Bulutları bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Şöyle bir dönelim, şunlar bir geçsin ya.
Dönel kavşakta bir tur fazla atıp arkadakileri rahatlatıyoruz. Her zaman böyle saygılı olsak birbirimize, yani mükemmel olmaz mı? Bakın burada sollama yasağı var mesela, düz çizgi. Burada benim peşimde geleceklerdi. Ama orada taş çatlasın 15 saniye geç girdim yola. Bir tur daha attım ve arkamdaki otomobilleri rahatlattım yani. Sen böyle park mı ettin yoksa bozuldun mu ya? Biz şuradan şöyle bir geniş içine dönüş yapalım. Şöyle ortalayalım dostlar. Şu peron aynasından da beyaz çizgiyi geçtiğimizi görünce aynen böyle kalalım bakalım. Şimdi kaydımızı yaptık. Hemen giriyoruz içeriye. Çok şükür bir problem yok. Arabadan indik. Kayıt yaptırırken yağmur başladı. Şimdi içeriye gireceksin dedi. Ondan sonra 1 veya 2 numaralı rampanın orada bir tane dedi ofis var dedi. Oraya git, evranı ver dedi. Halletmemiz iyi olacak ya bugün bu işi. Bire yanaşalım ya biz de. Hı? Böyle yanaşamayız. Biraz daha gitmemiz lazım. Şimdi kapakları açacağız tabi.
Ama ben böyle bir kalayım. Şu ofisin içine de götüreyim bir evrakları. Bakalım ne diyecekler. Ondan sonra kapağı açıp yanaşırız birlikte. Yükümüzü indirdik bu akşamdan. Yarına kalmadık. Vallahi sevindim ya böyle olması. Çok iyi oldu. Şimdi asıl geldik zurnanın zart dediği yere dostlar. 4 saat 13 dakika artık bugünlük çalışma sürem kaldı. Saatimiz tam 7. Sıradaki adrese 477 kilometre gösteriyor. Yani 7 saat falan, 7 saate yakın bir yol. Yola çıkıp otoban üzerinde bir yer bulma ihtimalimiz yüzde kaç acaba yani? Şu güvenlik abime evrak vereceğim. Sen geç dayı, ben seni engellemiyorum ki, sen devam et yoluna ya. Şu abime bir evrak verip geleyim. Abi gitmiş, bir tane abla gelmiş yerine. O da mersi dedi. 4 saat 10 dakika sürüşüm var şu anda. Bir 2 saat falan kullanayım ben. Dediğim gibi planlama yapacağım. Güvenli bir park bulduğumda orada bir 9 saat arabayı yatırırım. Şimdi Paris'e doğru devam ediyoruz dostlar. Paris'in etrafındaki ringten soldan devam edeceğiz. İsviçre sınırına doğru. Bayağı bir yolumuz var dediğim gibi. Biraz müzik açayım, kafam dağılsın. Başka türlü çekilmez bir yol. Yolun güzelliğine bakın ya. Kuzey Marmara gibi bizim. Sürüşüm olsa yemin ediyorum şu an giderim yani. Bu yolda giderim, böyle 5,5 saat yol gösteriyor şu anda zaten adrese de. Ama daha yani 1 saat daha falan sürelim, ondan sonra artık yer aramaya başlarım. Keyifli. Evet, şimdi şu benzin istasyonu da var içerisinde. Bu tesise girelim artık. Hem duş olayını falan da halletmiş olurum. Tabii yer varsa yani. Dayı sen neyin peşindesin ya? Şurada bir yokuş aşağı indik dostlar. Arabayı saldı 95-100 falan. Öyle geldi ki peşimden, sanki Ferrari geliyor yani. Yani diğer gördüğüm parklara nazaran biraz daha derli toplu. Bir de dediğim gibi duş olayını falan da halledeyim. Boş dostlar. Düşündüğümden farklı çıktı. Ben doludur diye düşündüm. Şimdi burada saatimiz 9. Arabayı 9 saat dinlendireceğim. Sabah 6'da takografımız bize sürüş verecek. Sabah 6 çeyrek gibi tekrardan marşa basarım. Herhalde tahminimce 11, 12 veya 1 gibi adreste olacağım dostlar. Şöyle bir dolaşayım.
burada duralım. Arabayı yatıralım. Sabah dediğim gibi şu anda saat 9. Sabah 6 çeyrek gibi. Buradan hareket ederim dostlar. Yarın görüşürüz. Yeni bir sabahtan günaydınlar. Günaydınlar ama çok zor uyandım dostlar. Hiç uyanasım gelmedi. Zaten bu işi yapanlar bilir. Böyle hafiften serin havalarda çok zor oluyor ya gerçekten. Yatağı bırakıp da şöyle 1 metre öndeki direksiyona oturmak. Ama yolumuz uzun. Bir an önce aksiyon almamız lazım, çıkmamız lazım yola. Dedim oyalanmadan hemen yola koyulalım. İşimize bakalım. Arabanın etrafını falan iyice kontrol ettim dostlar. Depo kapaklarını özellikle böyle yerlerde durduğunuzda belki gözünüze çarpmıştır yani izlediğiniz videolardan falan böyle yanınızda çeken başka tırlar bile bazen mazotunuzu çalabiliyor. Depo kapaklarını işte yere baktım mazot falan dökülmüş mü? Arabanın lastiklerini, dorsenin lastiklerini, kapağı açıp yükü falan kontrol ettim. Her şey normal şu anda. Bunları da yapmayı unutmayın yani. Böyle parklarda durduğunuzda hemen basıp marşa devam etmeyin. Avrupa'da bu sağ ve sağ, sol ve sağ tekrardan yakıyorsunuz. Bu da teşekkür ederim anlamına veya bir şey değil anlamına geliyor. Suyumuz kaynamak üzere dostlar. Ben bir kuşburnu attım bardağın içine. 320 kilometre yolumuz var. 140 kilometre bu şekilde devam edeceğim ben. Çok uzun bir süre. Galatasaray Uğurcan Çakır'ı almış. Hayırlı olsun. Fener'de Ederson'u alıyor galiba. Biz yine Mert'le devam. Yolun keyfini çıkarayım. Spor radyomu dinleyeyim ben. Videonun devamında görüşürüz dostlar. Fransa'nın nasyonal yollarındayız. Yine N19 numaralı yoldayım şu anda. Bir 130 kilometre falan böyle devam edeceğiz. Köylerin içinden geçiyoruz. Bir iki köyün içinden geçtim kamera kapalıyken. Devam ediyoruz yani geniş yol. Şu anda bir problem yok.
manzara eşliğinde. Şimdi sizle beraber de bir deneyimleyelim. Böyle hızımızı bir 50'ye düşürelim. Şöyle Fransa'nın da köyleri nasıl oluyormuş? Yerleşim yerleri, küçük yerleşim yerleri. Almanya'ya göre biraz renksiz geldi sanki bana. Almanya'nın köyleri daha böyle bir renkli geliyordu gözüme. Güzel, derli toplu. Yine sokakları görüyorsunuz dostlar. Tertemiz. Çer çöp yok. Bir arkadaşımız bu arada geçtiğimiz bir videonun altına yorum yapmış. Onu da not almıştım. Uzun bir soru sormuş. Teşekkür ederim ona da ilgisinden dolayı. Hemen onun için de 2 dakika vaktinizi çalayım. Sporla alakalı bir soru sormuş. Tırcılıkta yanına nasıl ekipmanlar aldın? İşte durduğun parklarda çalışma yerleri var mı? Verimli oluyor mu tırda spor yapmak tarzında bir soru sormuş. Konuşmamı istemiş. Çok kısa hemen 2 dakika falan bir değineyim. Diğer videolarımdan bir tanesinde de bahsetmiştim zaten dostlar. Ben tırcılıktan önce yani 6 gün bilemediniz 7 gün haftanın 7 günü falan spora giden biriydim böyle salona. Devamlı gidiyordum. Ve çoğu zaman tek başıma da gidiyordum. Genellikle Onur kardeşim o da izliyor. Çok selamlar ona da. O da şu an bensiz tek başına gidiyor mesela. Tek başına böyle motivasyon bulup gidebilen biriydim yani. Bazıları çünkü spor salonuna dahi olsa yanında biri olsun istiyor. Yani motivasyon, yanındaki insan onu motive etsin istiyor. Ben onu aramayan biriydim yani. Gel gelelim buraya şimdi işe başladık. Dumbbell aldım yanıma. 2 tane direnç bandı aldım işte ip atlamak için ip falan aldım. Bir fiziğiniz varsa yani sağlam tırdan önce yapıyorsanız bu sporu ve gerçekten tırdan sonra da kendi o motivasyonunuzu diri tutmaya başarırsanız sınırı yok dostlar. Yani ben burada tır parklarında çok gördüm yani. Adam bench sehpası bile koymuş tırın dorsesine. Dorse dolabına falan koymuş. Nasıl koymuş bilmiyorum artık. Çıkarmış orada işte hafta sonları 24 saat veya 45 saat dinlenme esnasında orada adam yatmış göğüs falan basıyor böyle. Burada tamamen sınırsızsınız yani. Ben o motivasyonu o kadar yakalayabilmiş değilim. Onun dışında işte parklarda barfix demirleri falan var. Ya bununla alakalı bir tane de yabancı bir arkadaş var yine tır şoförü.
Adam hayranım ya. Adam böyle özellikle mesela Almanya falan çalıştığında evet çoğu parkta var veya bazı parkların böyle arkalarında köyler falan oluyor dostlar. Adam tırı o parka bırakıp köye yürüyüp köyün park bölümüne falan gidiyor. Orada kendi vücut ağırlığıyla mükemmel idmanlar yapabiliyor. Şimdi ben onları izledikçe imreniyorum. Ama gel görün ki ne kadar reaksiyon, ne kadar aksiyon alıyorum bilinmez. Çok özlüyorum, inanılmaz yani, salonda spor yapabilmeyi falan çok özlüyorum. Ama arabada bir yere kadar yapıyorsunuz. Yani benim görüşüm bu. Burada sınır sensin yani dostum. Sana burada cevap vermiş olayım. Salondaki makinalar gibi tabii ki olmuyor, olamaz. Ama kendini diri tutarsın yani. O sorunu cevaplamış olayım dostum. Solda da güzel bir göl var yine. Ama bunların göller bildiğiniz temiz gibi durmuyor ama sağda bir tır parkı. Yani Almanya'daki göller gibi durmuyordu dostlar. Almanya'da bir denizimsi duruyor. Yollar kilometrelerce böyleydi. Sağlı sollu orman şeklinde. Bayağı iyi geldi. Şimdi buradan sağdan gireceğiz dostlar. Ondan sonra 5 kilometrelik bir yolumuz kalıyor. Adresimize 11.45 gibi varmış olacağız. Efsane kasa ya, 406. Ben de bir ara askerden sonra 2013 yılında 106 almıştım dostlar. Bir ara anlatırım onu da size. Sanayiden çıkaramamıştım arabayı. Baksanıza sanki İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda tır sürüyormuş hissiyatı. Evet dostlar, bizim yerimiz burası. Depo tarafı da arka taraf olması lazım.
Karşıdaki rampaya yanaşacağız dostlar. Ben kapakları açtım. Siz yorulmayın diye. Hemen bir 3 spanzet söküp geleceğim dostlar. Şimdi küçük bir yer çünkü kamerayla girmeyeyim oraya. Hemen geliyorum. Evet. Dostlarım bir kameramızı kontrol edelim. Şu anda boşuz. Yükümüzü boşalttık dostlar. Tamamen dorsemiz boş vaziyette şu anda. Yükleme adresi bekleyeceğiz bakalım. Buralara fazla uzaklaşmadan. Mesela dostlar şöyle seçtiğim zaman yani 7,5 kilometre sonra İsviçre sınırı. O N19 dediğim yoldan devam edersem eğer İsviçre'ye girmiş oluyoruz. Böyle güzel manzarayla artık videonun sonuna gelelim. Benim ilk Fransa tecrübemdi. Yani tam 3 adres diyemeyiz. 2,5 adres boşalttık sizle beraber. Bir de Lille'i gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gelecek günlerde izlediğimde hoşuma gidecek bir video olacaktır. Daha oturup da editlemeye başlamadım bile. Şu an kaç dakika oldu bu video hiç bilmiyorum. Ben bu şekilde devam ediyorum. Bir süre daha buralardayız zaten. Yüksek motivasyon bulduğumda yeni videolar çekmeye devam ederim. Ben şimdi gideyim sessiz sakin bir parkta beklemeye çekileyim. Sabah erken kalktık zaten. Bir kahve yapayım kendime. Ondan sonra kısa bir istirahat yapayım. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.